Telefon kılıfına dayanıklı transfer baskı nasıl yapılır? Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Evden çektiğimiz yeni Printek Online videomuza hoş geldiniz. Maalesef korona illeti devam ediyor. Biz de evden video çekmeye devam ediyoruz. Ama bahane oldu. Bugün size çok ekstra bir makine parkuru olmadan sadece bir yazıcı kullanarak gayet dayanıklı telefon kılıfı baskısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben önden 2 tane örnek yaptım. Koyu renge yaptığımı herkesin yapması biraz zor. Çünkü bildiğiniz üzere koyu renge örtücü bir baskı yapmanız gerek. Dolayısıyla beyaz tonerli yazıcıdan Printek No Cut sulu transfer kağıdına çıktı aldım. Birkaç tane içinden kullandığım için yarım yamalak göstereceğim. Üstü beyaz beyaz gözüküyor, böyle şuradaydı. Her rengin üzerine de rengin koyuluğuna göre bir beyaz atıyoruz. Ve beyaz rengi de ayrıca basabiliyoruz. Dolayısıyla koyu renge baskı yapılıyor. Şeffaf kılıfa CMYK baskı yaptım. Şeffaf kılıfı koyu renk telefonlarda kullanırsanız bir işe yaramaz. Dekupeli tam nokata göre bir görsel bastığım için iyicene sönük gözüküyor. Tam dolu bir görselde daha iyi gözükür. Ama arkasına beyaz koyunca şöyle göstereyim. Kağıtta da böyle olur çünkü. Beyaz kağıda bastığınızda CMYK baskı bu şekilde gözükür. Beyaz bir telefona veya açık renk bir telefona kullanıyorsanız gayet güzel olur. Şimdi dediğim gibi ben bunları önceden çektim. Beyaz toner farkını da arada göstermek için hatta bunun üzerine beyaz tonersiz ve beyaz tonerli şu görselden bastım. Onların detaylarına gelelim isterseniz. Ama gelmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Videonun sonunda da diyeceksiniz Selim o kadar dayanıklı diyorsun, ne kadar dayanıklı. Size bir kullanım testi yapalım. Cep telefonu nerede olur? Cepte olur, çantada olur. En kötü ne var? Bozuk para ve anahtar. Videonun sonunda bunlarla bir çizmeyi deneyelim, bakalım ne olacak. Yapayım. Her zamanki gibi videoda göstermiş olduğumuz bütün ürünleri makine olsun, kağıt olsun, aksesuar olsun internet sitemizde bulabilirsiniz. Aramamanız için de YouTube video açıklamalarını aşağıya ürün bağlantılarını ekliyoruz. Direkt tıklayıp ürün sayfasına gidebilirsiniz. Online satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim detaylı uygulamaya. Biraz kısa sürsün diye hızlandırılmış bir şekilde anlatıyorum. Renkli tonerli yazıcıdan aldığımız çıktının etrafını kesiyoruz ve suya batırıyoruz. Etrafında çok fazla bir pay olmasına gerek yok. O sırada tutkalımızı çalkalıyoruz. Bu sefer S tipi tutkal deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Kağıdın üzerinde film oynamaya başladığında hazır demektir. Baskı aşağı gelecek şekilde peçeteye yerleştiriyoruz ve süreceğimiz alanı tutkallıyoruz. Sonra kağıdımızı istediğimiz yere yerleştiriyoruz. İlk başta biraz yerinde oynatabilirsiniz. Ragle ile altındaki sıvıları atmadan önce tam istediğiniz yere yerleştirin. Ondan sonra ragle ile içindeki sıvıları dışarı doğru, merkezden dışarı doğru aktarın. Eğer bu içindeki sıvıları ve havayı dışarı attıktan sonra yerini değiştirmek isterseniz geçmiş olsun, artık değiştiremezsiniz. Söküp yeni bir baskı yapıştırmanız gerekir. Yapıştırdığımız baskıyı kürlemek için ilk aşama fırınlıyoruz. Şimdi normal renkli yazıcı ve beyaz tonerlinin farkını anlamak için sökmek üzere koyu renkli bir telefon kılıfının üzerine ikisinden de birer parça baskı yapalım. Şu anda üstü beyaz gibi olan beyaz tonerliden aldığımız çıktı. Bunların ikisini de suya bırakalım ve tutkalımızı sürmeye başlayalım. Yine S tipi tutkal kullanıyoruz. Hasta çalkalamıştık ama bir daha çalkalayalım. Bu arada filmlerimiz kaymaya başladı. Baş aşağı peçeteye yerleştirelim. Bütün yüzeyi eşit ve ince bir katmanla kaplamanız yeterli olacaktır. İkisinin sığmayacağını fark edip tutkalı biraz daha arttırıyoruz alan olarak. Üste CMYK baskılı kağıdı, alta da beyaz tonerliği yerleştiriyoruz. Şu anda bu S tipi tutkal biraz süt beyazı gibi olduğu için yukarıdaki de görünür gibi gözüküyor. Ama şimdi ragle ile çekince
görsel iyicene kayboldu. Çünkü çok koyu bir zeminde araya beyaz atmadan baskı yapmak imkansızdır. Tam doğru görmek için etraftaki tutkal artıklarını bir peçete yardımıyla siliyoruz. Şimdi göreceğiniz üzere beyaz tonerli ve normalin arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Daha kurutma ve kürleme işlemini yapmadığımız için kolaylıkla bunları çıkartıp biraz temizleyip sonra asıl yapmak istediğimiz görsele geçebiliriz. Şimdi işlem birebir aynı olduğu için burayı iyicene hızlandırılmış geçiyoruz. Arada tek bir fark olacak. Bu kılıf çok yumuşak olduğu için rakleyle hava ve sıvıları dışarı atmak çok kolay olmuyor. Altına sert bir cisim yerleştirirseniz tekrar bu hava ve sıvıları dışarı atma işlemi çok daha kolay oluyor. Tek fark o aralarında. İki kılıfın da kurutma işlemi bitti. Şimdi üzerlerindeki filmi kaldırıyoruz. Sadece boya kalıyor. Etrafta kalmış olan yapışkan artıklarını silmek için kolonya veya temizlik alkolü kullanabilirsiniz. Bunlar baskıya zarar vermeyecektir ama çok uzun, çok sert ovalamanızı tavsiye etmeyiz. Sıra geldi şeffaf kılıfa. Burada fark ediyoruz ki herhalde bu kılıfın plastik alaşımından ötürü filmi kaldırmak çok zor. Sadece filmin ucuna birazcık aseton sürüyoruz. Dikkat edin, aseton baskıya zarar verir. Filmin ucunu ayırmak için kullanıyoruz. Bir ucu açıldıktan sonra tekrar filmin kalanını kaldırabiliyoruz. Arada videoya ekstra koymuyorum. Tekrar bir fırınlayıp iyicene sabitliyoruz bu baskıları. Şimdi de çizilmeye karşı dirençli olsun diye vernik uygulaması, daha doğrusu vernik de değil, bizim özel bir protektif solüsyonumuzu sürüyoruz. Ton farkı olmaması için sadece baskıya değil bütün yüzeye sürmenizi tavsiye ederiz. Çok ince bir katman sürün, kalın katman dalgalanma yapabilir. Daha kalın, daha uzun süre kalıcı bir vernik isterseniz kuruduktan sonra bir ince kat daha atabilirsiniz. Detaylı bir şekilde bu baskıyı gördük. Biraz uzun süren bir süreç. Çünkü yapıştırıyorsunuz, fırınlıyorsunuz, filmini söküyorsunuz, fırınlıyorsunuz, vernikliyorsunuz, fırınlıyorsunuz. Ama değiyor ve çok güzel oluyor. Bir de itirafta bulunayım. Biliyorsunuz ben de bu ürünün acemisiyim. Belki plastikten plastiğe değişiyordur, üründen ürüne değişiyordur. İlk fırınlama işlemi bende çok başarılı olmadı. Hatta 2 tane bozdum. O filmi kaldırmadan önce fırınlayınca kabarcıklar oluştu. En sonunda delirdim, asetonla sildim. Yine yapıştırdım. Bu sefer kendi halinde kurumasını bekledim. 4 saat kuruttuktan sonra hiçbir şey sürmeden fön bile filmini kaldırdım. Fırınlamayı sonra yaptım. Eğer başınıza gelirse uyarayım. Ama bozduğunuz ürünlerde demeyeyim, ürünü bozmuyorsunuz. Bozduğunuz baskılarda üzülmeyin. Deneyim oluyor. Asetonla siliyorsunuz, geçiyor. Bir de çok soru geliyor hangi tutkal diye. Fabrika genelde A kağıdıyla C öneriyor. Ben denemelerde S'yi de C'yi de kullandım. Pek bir fark göremedim. Denedikçe, biraz daha deneyim artırdıkça bir fark görürsek yine paylaşacağız. Ama M kağıdı kullanıyorsanız S tutkalını kullanmayı unutmayın. Biraz karışık oldu da hepsini biz detaylı grafikli internet sitesine de koyacağız. Geldik çizilme testine. Hangisinden başlayalım? Direkt şeffaftan başlayalım. Bozuk para. Pek bir şey olmadı. Bastırıyorum da yani öyle okşamıyorum, yanlış anlamayın. Yüzeyindeki vernikte çok ince çizikler var sadece. Anahtarın sivri yeri. Ya bundan daha fazla zorlayamayız. Şu sivri köşesiyle yaptım. Baskıda değil, verniğin üzerinde ince çizikler oldu tabii ki. Ama zaten anahtarın sivri yeriyle bu şekilde bastıra bastıra ileri geri doğal bir hareket değil. Çantanızda da o şekilde olmazdı.
Bu koruyucu vernik olmasaydı şu vernik üzerindeki incecik vernik çizikleri yerine baskınız oralarda çizilmiş, tamamen kalkmıştı, onu söyleyebilirim. Aklınıza takılan bütün sorularda da hem aşağıda yorumlara yazabilirsiniz, hem WhatsApp hattımızdan, santral diyemiyorum artık, evdeyiz, ofisten pek ulaşamazsınız, hem de e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, evde kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.